Amerika'dan herkese selamlar. Bu videoda başlangıç olarak piyasaların nabzını tutacağız ve stok marketlerin cuma kapanış rakamlarına ilk önce bakacağız. S&P 500 6368 ile kapattı ve haftalık bazda da yaklaşık 2,1 değer kaybetti. Endeks Ocak ayındaki zirvesinden bu yana %8,7 aşağıda görünüyor. Dow Jones ise 45,166 ile kapattı. Haftalık bazda %1,7 gerileyerek son bir ayın en düşük seviyelerine ulaştı. Nasdaq ise 20.948 ile kapanışı gerçekleşti. Düzeltme bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz fakat zirveden %10 düşüş söz konusu. Altın ise 4525 ile kapattı. Amerika dolarının güçlü seyri ve artan tahvil faizleri altının daha fazla yükselmesini sınırladı şimdilik. Bitcoin ise 65.040 ile kapattı. İştah çökmüş görünüyor ve petrol kriziyle Bitcoin dijital altın değil risk varlığı gibi işlem görüyor ve petrolde ise 110 dolarlık bir kapanış var. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve İran Savaşı'ndaki arz şoku da buna etken. Fakat petrol ne yazık ki Trump'ın konuşmalarıyla da çok fazla balans ayarı oynayabiliyor. Dolayısıyla bu durum yasa şu an tamamen Orta Doğu'dan gelecek haber akışına, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve ateşkes ihtimallerinden videolarımda da bahsettiğim üzere kilitlenmiş durumda. Şimdi size hazırlamış olduğum Amerikan ekonomisiyle ilgili haberlere geçmek istiyorum. İlk haberim akaryakıttaki Kaliforniya kabusu. Çünkü Orta Doğu'daki savaşın alevleri okyanus ötesine Kaliforniya'daki akaryakıt pompalarında hissediliyor. Amerika genelinde enerji maliyetleri tırmanışta, evet. Ancak hiçbir eyalet bu darbeyi Kaliforniya kadar sert almadığı, eyalette benzin fiyatları galon başına 6 dolar sınırına dayandığı, hatta ben San Diego'da yaşadığım için bazı Shell'lerde 6 doları geçtiği de görünüyor. Bu rakam ulusal ortalamanın tam 2 dolar üzerinde seyrediyor. Peki altın eyalet olarak tanımladığımız Kaliforniya nasıl oldu da bir akaryakıt kabusuna uyandı? Birazcık rakamlardan bahsedelim. Çünkü rakamlar yalan söylemez. Geçtiğimiz ay 4 dolar 63 sent olan ortalama fiyat bugün 5 dolar 82 sente fırladı ortalama. Bazı yerlerde dediğim gibi 6 doları da geçti. Kaliforniya'da benzinin her zaman pahalı olduğu bu bir gerçek. Eyaletin hava kirliliğini önlemek için kullandığı özel bir yakıt karışımı, işte yüksek vergiler ve galon başına 66 senti bulan çevresel harçlar bu farkın temel sebebi. Ancak uzmanlar kriz içinde kriz yaşandığına dikkat çekiyor. 1980'lerden bu yana Kaliforniya tam 36 petrol rafinerisini kaybetti. Arz tarafındaki bu daralma eyaleti binlerce mil öteden Asya'dan yakıt ithal etmeye mahkum bıraktı. Rafineri uzmanların deyimiyle Kaliforniya kendi arz hattını kendi elleriyle boğdu ve şimdi savaşın vurduğu küresel tedarik zincirlerindeki en küçük bir çatlama Kaliforniya eyaletinde devasa bir fiyat patlamasına neden oluyor ne yazık ki. Ekonomik yıkım beraberinde çok sert bir siyasi polemiği de beraberinde getiriyor. Kaliforniya'nın Demokrat valisi Newsom doğrudan Beyaz Saray'a hedef alıyor. Newsom'a göre bu artışın tek sorumlusu Başkan Trump'ın İran'a yönelik operasyon kararı. Vali Trump'ın savaşı Amerikalılara bu hafta fazladan 1,5 milyar dolara mal oldu diyerek şirketlerin bu kaosu nakde çevirdiğini iddia ediyor. Beyaz Saray'dan yanıt ise gecikmiyor. Beyaz Saray sözcüsü Taylor Rogers yüksek fiyatların faturasını Newsom'ın sözde yeşil enerji politikalarına kesti aslında. Petrol devi Chevron ise bu tartışmanın tam ortasında safını seçmiş durumda. Şirket yöneticisi Kaliforniya'nın iklim gündemini uygun fiyatlı enerjinin önüne koyduğunu ve bu yanlış politikanın bedelini de halkın ödediğini savunuyor. Hatırlarsak Chevron bu baskılar nedeniyle genel merkezini geçtiğimiz yıl Kaliforniya'dan Teksas'a taşımıştı. Birçok şirket gibi bu devasa maliyet artışı sadece bireysel sürücüleri etkilemiyor. Kaliforniya ekonomisinin kalbi olan tarım ve lojistik de ne yazık ki kötü durumda. Central Valley'deki arazilerdeki üretimi yapan çiftçilerin uyarısı çarpıcı. Traktörlerimizi ve kamyonlarımızı yürütmek artık çok pahalı. Bu maliyeti müşteriye yansıtmak zorundayım diyorlar ve bu da demek oluyor ki sadece pompa fiyatları değil, market raflarındaki meyve sebze ekstra enflasyon ile tanışacak. Ben de kişisel olarak şunu söylemek isterim. Geçenlerde her zaman hep aynı market alışverişimi yaptığım bir
yer var ve oraya gittiğimde, toplu alışveriş yaptığımda her zamanki ürünlere neredeyse $300 fazla verdiğimi de bunu kişisel olarak da yaşıyorum. O yüzden bunu da belirtmek istedim lafı gelmişken. Küçük bir ara veriyorum. Eğer buraya kadar videoyu beğendiyseniz ya da kafanızda bir fikir oluştuysa lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızı ve feedbacklerinizi çok önemsiyorum ve gerçekten benim yolumda ışık oluyorlar bana. En azından neyi yanlış, neyi doğru yaptığımı görebiliyorum deyip konuya tekrardan devam ediyorum. OpenAI video üretim teknolojisinde çığır açan ve Hollywood stüdyolarını dahi ürküten Sora'yı tamamen kapatma kararı aldı. Daha 3 ay önce Disney ile imzalanan o devasa işbirliği Mickey Mouse ve Yoda gibi ikonik karakterlerin yapay zeka ile hayat bulacağı müjdesi vardı ve bugün yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Sektörde dijital sinemanın geleceği olarak görülen bu platform neden daha yolun başındayken fişini çekti? Biraz detaylardan bahsedeceğim. Anlamak gerekirse Sora 2024 yılında ilk duyurulduğunda sadece birkaç kelimeyle profesyonel bir film stüdyosundan çıkmışçasına kaliteli videolar üretebilme yeteneğiyle dünyayı şaşkına çevirmişti. Sadece 3 ay önce OpenAI ve Disney Sora kullanıcılarının Disney karakterlerini yasal olarak kullanabileceğini 3 yıllık tarihi bir lisans anlaşmasına imza atmıştılar ve bu adım yaratıcı endüstriler için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyordu ve bir kesim tarafından da çok eleştiriliyordu. Ancak OpenAI'nin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Sora'ya veda ediyoruz diyerek hem tüketici uygulamasını hem de profesyonel film yapımcılarının kullandığı internet servisini durdurduğunu açıkladı. Şirket nedenine dair herhangi bir açıklama yapmasa da perde arkasında geçen bazı dolarlık hesaplaşmaya işaret ediliyor. Peki bu kararın arkasındaki şey ne? OpenAI geçtiğimiz yıl 13 milyar dolar gelir elde etse de önümüzdeki 4 yıl içinde veri merkezlerini genişletmek için tam 100 milyar dolar harcamayı planlıyor. Sora gibi bir video üretim servisini işletmek, geleneksel internet hizmetlerinden kat be kat daha fazla işlemci gücü ve elektrik tüketiyor olacak. Hiçbir gelir kaynağı olmayan bir tüketici uygulamasını bu maliyetlerle sürdürmek, şirketin bu yıl gerçekleştirmeyi planladığı halka arz yani IPO öncesi operasyonel bir yük olarak gördü. OpenAI son yaptığı açıklamada video teknolojisini tamamen terk etmediklerini ancak bu artık perde arkasında robotlara fiziksel dünyayı öğretmek için simülasyon aracı olarak kullanacaklarını belirtti. Yani Sora artık bir yönetmen değil, laboratuvardaki robotların öğretmeni olacak diye eklendirilebilir. Veda kararı işlerini kaybetme korkusu yaşayan Hollywood oyuncuları ve senaristleri için bir nefes payı aslında. Telif hakları savaşı da bitmiş değildi. Disney OpenAI'nin bu kararına saygı duyduğunu açıkladı. Diğer yandan Midjourney gibi şirketlere karşı karakterlerini kopyaladıkları gerekçesiyle davalar açmaya devam ediyordu. Sonra yayınladığı ilk haftalarda Apple Store'un zirvesine çıkamamıştı. Hiçbir zaman bir ChatGPT olmamıştı. Üstelik kontrolsüzce üretilen telifli içerikler şirketi hukuk ordusuyla karşı karşıya getirmişti. Şimdi Sora haberinden sonra ekonomideki güç savaşlarının yaşandığı Teksas'a gidiyoruz. Çünkü yenilenebilir enerji liderleri Başkan Trump'ın yeni vergi yasasında sektörlerinin ezildiğini iddia ettiler ve karşı atağa geçeceklerini söylüyorlar. Zengin yatırımcılar artık temiz enerji karşıtı siyasetçileri doğrudan hedef alıyor. İntikam olarak nitelendirilirken bu hareketle milyarlarca dolarlık fonlar Teksas'tan başlayarak güneş ve rüzgar enerjisi düşmanlarını koltuğundan etmek için harcanacak gibi duruyor. Enerji lobilerinin bu savaşı önümüzdeki dönemin en büyük finansal çekişmelerinden biri olmaya aday. Temiz enerji liderleri ve milyarder yatırımcılar Başkan Trump'ın yeni vergi yasasında sektörlerinin ezildiğini iddia ettiler ve tarihin en büyük siyasi karşı atağını başlattılar. Bu sadece bir bütçe meselesi değil, milyarlarca dolarlık fonların birer silaha dönüştüğü bir finansal intikam hareketi olarak tanımlanıyor. Peki bu intikam operasyonu nasıl işler? Yenilenebilir enerji devleri güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının önünü kesen, bu sektöre düşmanlık besleyen siyasetçileri doğrudan hedef tahtasına koydu bile. Teksas'tan fitil ateşlenen bu hareketle milyarlarca dolarlık devasa fonlar
temiz enerji karşıtı isimleri koltuğundan etmek için harcanacak ve enerji lobileri artık savunmada kalmayacaklarını, doğrudan lobicilik ve finansal güçle siyasi arada da dengeleri değiştireceklerini ilan etti. Yatırımcılar sektörlerini korumak adına agresif bir fonlama stratejisiyle karşı atağa geçmiş durumda. Peki bu hamle önümüzdeki dönemin en büyük finansal ve siyasi çekişmelerinden biri olmaya aday görünüyor. Bir yandan geleneksel enerji lobileri ve yeni vergi yasasını savunanlar, diğer yanda ise hayatta kalma savaşı veren temiz enerji devleri var. Teksas'taki bu güç savaşı sadece eyaletin değil, tüm Amerika'nın enerji geleceğini ve yatırım iklimini belirleyecek ve ekonomi bülteninin de bu haberle sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz, eğer içeriği beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü sizin yaptığınız feedbackler ve öneriler gerçekten bana çok yardımcı oluyor. En azından yönümü görebiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.